Otomobili kim icat etti? Henry Ford dediğinizi duyar gibiyim. Evet, öyle bilinir ve genel olarak da doğrudur. Henry Ford, otomobil üretimini yeni bir boyuta taşıyarak kritik bir şey yaptı. Ama onun dehası harekete geçtiğinde ilk motorlu araçlar yaklaşık 100 yıldır ortalıkta dolaşıyordu. Bu videomda otomobillerin tarihine doğru bir yolculuğa çıkacağız. İyi seyirler. Birçok icatta olduğu gibi bu icadın da belirleyici bir noktası yoktur. Bugün araba icat edildi denilen bir tarih yok yani. Daha ziyade fikirlerin ve eylemlerin bir evrimidir. Leonardo da Vinci ve Isaac Newton'un bir motor için teorik planlarından ilk aracın icat edilmesine uzanan uzun bir zaman dilimini kapsıyor. Fakat o kadar geriye gitmemize gerek yok. Aslında otomobillerin tarihini anlamak için tekerleğin icadının insanlığa etkisi hakkında hazırladığım şu videomu izlemeniz yeterli olacaktır. 19. yüzyıl mühendislik alanında muazzam ilerlemelere sahne oldu. Makineleşme fabrikalarda üretimi dönüştürürken mucitler dikkatlerini atın yerini alacak bir şeye yöneltmişlerdi. Daha hızlı ve daha uzağa gidebilecek bir şey. Buhar, elektrik ve gaz denendi ve bu erken dönemde hangisinin kazanacağını söylemek zordu. Otomobilin gelişimi 1672'de buharla çalışan ilk aracın icadıyla başladı. Bu da 1769'da Nikola Joseph Cugnot tarafından inşa edilen, insan taşımacılığı yapabilen ilk buharla çalışan aracın yaratılmasına yol açtı. Mucitler 19. yüzyılın başında dallanmaya başladılar ve ilk içten yanmalı motorlardan biri olan de Rivaz motorunu ve erken bir elektrik motorunu yarattılar. Samuel Brown daha sonra 1826'da endüstriyel olarak uygulanan ilk içten yanmalı motoru test etti. Bunlardan sadece 2 tane üretilmiştir. Bu bir Greenville Steam Carriage. 19. yüzyılın son çeyreğinde yaklaşık olarak 1880 yılı civarında İngiltere'de üretilen buharlı bir araçtı. Bu araç, o dönemde otomobil teknolojisinin henüz emekleme aşamasında olduğu bir zamanda ulaşım ve taşımacılık alanında yenilikçi bir adım olarak kabul edilir. Greenville Steam Carriage, buhar gücüyle çalışan ve bu sayede kendi döneminin tipik atlı arabalarına bir alternatif sunan bir taşıttı. Araç bir buhar kazanı tarafından sağlanan güçle hareket ediyordu. Bu o dönem için oldukça yenilikçi bir teknolojiydi. Genellikle birden fazla yolcu taşıma kapasitesine sahip olan bu araç hem insanları hem de yükleri taşıyabiliyordu. Dönemin mühendislik ve zanaat becerilerini yansıtan detaylı ve özenli bir işçilikle üretilmişti. Buharlı arabalar genellikle sınırlı hız ve menzile sahip olmalarına rağmen Greenville Steam Carriage gibi modeller o dönem için kabul edilebilir düzeyde bir performans sunuyordu. Greenville Steam Carriage otomobil tarihinde önemli bir yer tutar çünkü buharlı motor teknolojisinin erken dönem otomobiller üzerindeki uygulanışının somut bir örneğidir. Ayrıca içten yanmalı motorun yaygınlaşmasından önceki dönemde alternatif güç kaynaklarının araçlarda kullanımını temsil eder. 1880'lere tarihlenen bu aracı bir öncül olarak kabul edersek, asıl bildiğimiz anlamda otomobil diyebileceğimiz şeyin ortaya çıkışı için bir sonraki tarihimize yani 1886 yılına gelmemiz gerekiyor. 1886 yılı otomobil tarihi açısından önemli bir dönüm noktasını temsil ediyor. Çünkü bu yıl Alman mühendis Karl Benz'in Motorwagen'i patentlediği ve böylece dünyanın ilk pratik kullanımına uygun motorlu taşıtını yarattığı yıl olarak kabul edilir. Ancak bu dönemde başka bir Alman mühendisi olan Gottlieb Daimler de otomobil teknolojisinde önemli ilerlemeler kaydetti. Daimler, 1886 yılında dünyanın ilk 4 tekerlekli motorlu taşıtını üretti. Gottlieb Daimler ve Wilhelm Maybach, motorlu taşıtların geliştirilmesi konusunda öncü çalışmalar yapmışlardır. Daimler, içten yanmalı motor teknolojisinin geliştirilmesine katkıda bulunarak bu alanda Benz'le paralel çalışmalar yürüttü. 1886'da Daimler, motorlu bir kara taşıtı olan ve motorlu taşıtın babası olarak da adlandırılan aracını tanıttı. Daimler ve Maybach, bir at arabasına benzer bir yapıya sahip olan ve Daimler'in geliştirdiği hafif, yüksek devirli bir motorla donatılmış 4 tekerlekli aracı ürettiler. Yenilikçi motor teknolojileri, yüksek hızlara ulaşabilen ve otomobil kullanımı için uygun olan küçük, hafif ve verimli bir tasarımdı. Daimler'in çalışmaları, kişisel ve ticari taşımacılıkta büyük bir dönüşümün başlangıcını işaret etti ve modern otomobilin gelişimine doğrudan katkı sağladı. Daimler'in bu dönemdeki çalışmaları,
motorlu taşıtların evriminde kritik bir rol oynamış ve günümüz otomobil endüstrisinin temellerini atmıştır. Daimler ve Benz'in bağımsız çalışmaları sonraki yıllarda otomobil endüstrisindeki ilerlemeler için bir zemin hazırladı ve her iki mühendis de otomotiv tarihindeki önemli figürler olarak yerlerini aldılar. Daimler ve Benz, otomotiv endüstrisinin iki devi olarak sonunda Daimler-Benz AG'yi oluşturacak şekilde birleşti ve bu birleşme bugün bilinen Mercedes-Benz markasının doğuşuna yol açtı. 1886'dan itibaren hem Amerika'da hem de Avrupa'da birçok mucit ve girişimci atsız araba işine girdi. İcatlar ve yenilikler otomobilin gelişimini ve üretimini hızla ilerletti. Ramson E. Olds 1897'de Oldsmobil'i kurdu ve 1901'de Curved Dash Oldsmobil'i tanıttı. Olds 1903 yılına kadar binlerce Oldsmobil üreterek aynı değiştirilebilir parçaları kullanan montaj hattına öncülük etti. Kaynaklar farklı olsa da sonuncusu 1907'de olmak üzere yaklaşık 19.000 Oldsmobil üretildi. Üretim muhtemelen 1903'ten 1905'e kadar yılda 5.000 adete ulaşarak zirve yaptı. 1908 yılında Ford Motor Company, Ford Model T'yi geliştirip nispeten mütevazı bir fiyata satarak otomobil üretiminde devrim yarattı. 1913'ten itibaren gelişmiş bir hareketli montaj hattının devreye sokulması, Ford'un Model T'nin fiyatını neredeyse %50 oranında düşürmesini sağlayarak onu ilk kitlesel olarak satın alınabilir otomobil haline getirdi. Hem arabalar hem de vagonlar olmak üzere buharla çalışan karayolları taşıtları, 1930'ların başlarında hızlı buhar çıkaran hafif kazanlar ve verimli motor tasarımlarıyla gelişimlerinin zirvesine ulaştı. İçten yanmalı motorlar da Birinci Dünya Savaşı sırasında önemli ölçüde gelişti. Kullanımı daha kolay ve daha güvenilir hale geldi. 1930'dan itibaren yüksek hızlı dizel motorların geliştirilmesi, İngiltere'de buharlı vagonları bir gecede ekonomik olmaktan çıkaran vergi değişiklikleriyle hızlanarak vagonlar için bunların yerini almaya başladı. Birkaç tasarımcı buhar gücünü savunmaya devam etse de 1931'de Doble'dan sonra buharlı araba üretiminde önemli bir gelişme yaşanmadı. Buharlı arabaların daha sonraki teknolojik çağlarda yeniden doğup doğmayacağını zaman gösterecekti. Light Steam Power gibi dergiler 1980'lere kadar bunları anlatmaya devam etti. Elektrikli otomobillerin günümüz dünyasında ortaya çıkmış olan son teknoloji icatlar olduğunu düşünebilirsiniz. Fakat elektrikli otomobillerin tarihi aslında sandığınızdan çok daha eskilere dayanıyor. 1828 yılında ilk elektrik motorunu icat eden Macar asıllı Ányos Jedlik, yeni motoruyla çalışan küçük bir model araba inşa etti. 1834 yılında ilk Amerikan DC elektrik motorunun mucidi Vermontlu demirci Thomas Davenport, motorunu kısa bir dairesel elektrikli ray üzerinde çalıştırdığı küçük bir model arabaya monte etti. 1835'te Hollanda'nın Groningen kentinde Profesör Sbrander Stranding ve asistanı Christopher Becker, şarj edilemeyen birincil hücrelerle çalışan küçük ölçekli bir elektrikli araba yarattı. 1838'de İskoç Robert Davidson 6,4 km/saniye hıza ulaşan bir elektrikli lokomotif yaptı. Kasım 1881'de Fransız mucit Gustave Trouve, uluslararası elektrik sergisinde elektrikle çalışan 3 tekerlekli bir araba gösterdi. Londra metrosunun elektrikli hale getirilmesi, Liverpool ve Birmingham'daki havai tramvaylar ve dumansız yakıt kömür gibi yeniliklerden sorumlu olan İngiliz mucit Thomas Parker, 1884 yılında Londra'da kendi özel tasarımı olan yüksek kapasiteli şarj edilebilir pilleri kullanarak elektrikli bir araba yaptı. Ancak bazıları Alman mucit Andreas Flocken'in 1888 tarihli Flocken Elektrowagen'ini ilk gerçek elektrikli araba olarak kabul eder. Elektrikli otomobiller, elektriğin otomobil tahriki için tercih edilen yöntemler arasında olduğu 19. yüzyıl sonları ile 20. yüzyılın başları arasında popülerlik kazanmıştı. İçten yanmalı teknolojideki gelişmeler, özellikle de elektrikli marş motoru, kısa sürede bu avantajı tartışmalı hale getirdi. Benzinli otomobillerin daha geniş menzili, daha hızlı yakıt ikmali süreleri ve büyüyen petrol altyapısı, Ford Motor Company gibi şirketlerin benzinli araçların fiyatlarını eşdeğer elektrikli otomobillerin yarısından daha azına düşüren seri üretimiyle birlikte elektrikli tahrik kullanımında bir düşüşe yol açtı ve 1930'larda ABD gibi pazarlardan etkili bir şekilde kaldırıldı. 1906 yılına gelindiğinde buharlı araba gelişimi ilerlemişti ve o dönemde en hızlı karayolu araçları arasındaydılar. Bu dönem boyunca kısmen dünyanın dikkatini çekmek için rekabet eden yüzlerce küçük üretici nedeniyle
Otomotiv endüstrisinin gelişimi hızlı oldu. Önemli gelişmeler arasında elektrikli ateşleme sistemi, bağımsız süspansiyon ve 4 tekerlekten frenler yer alıyordu. Süspansiyon için yaprak yaylar yaygın olarak kullanılıyordu. Ancak diğer birçok fren sistemi hala kullanımdaydı. Ve tercih edilen çerçeve malzemesi olarak zırhlı ahşabın yerini açılı çelik alıyordu. Amerika Birleşik Devletleri'nde 1907 ve 1912 yılları arasında Holtzman, IHC ve Sears dahil olmak üzere 75'in üzerinde üreticiyle yüksek tekerlekli motorlu buggy en parlak dönemini yaşıyordu. Yüksek tekerlekli buggy Model T tarafından öldürülecekti. 1908 New York'tan Paris'e yarışı dünyanın otomobille dolaşılan ilk turudur. Alman, Fransız, İtalyan ve Amerikan takımları 12 Şubat 1908'de New York'ta start aldı ve 3 yarışmacı sonunda Paris'e ulaştı. George Schuster'ın kullandığı ABD yapımı Thomas Flyer, 169 günde 35.000 kilometre kat ederek yarışı kazandı. Yine 1908'de Peru'da ilk Güney Amerika otomobili Grieve üretildi. 1909'da Rambler, otomobillerini 5. tekerleğe monte edilmiş bir yedek lastikle donatan ilk otomobil şirketi oldu. Dönemin bazı otomobil örnekleri şunlardı: 1907 Takuri, 1908-1927 Ford Model T, 1909 Hudson Model 20, Morgan Runabout, Mercer Raceabout, 1910-1920 Bugatti Type 13, 1917 Mitsubishi Model A. Klasik dönem 1. Dünya Savaşı'nın sonundan 1929 sonundaki Wall Street çöküşüne kadarki zaman dilimini kapsıyor. Bu dönemde önden motorlu otomobil düzeni hakim olmuş, kapalı gövdeler ve standartlaştırılmış kontroller norm haline gelmişti. 1919'da satılan otomobillerin %90'ı açıktı. 1929'da ise %90'ı kapalıydı. İçten yanmalı motorun gelişmesi hızlı bir şekilde devam etti. Üst uçta çok valfli ve üstten eksantrikli motorlar üretildi ve ultra zenginler için V8, V12 hatta V16 motorlar tasarlandı. Yine 1919'da Malcolm Lougheed tarafından hidrolik frenler icat edildi. Duesenberg tarafından 1921 model A'da kullanıldı. 3 yıl sonra Vulcan motordan Herman Reisler 2 vitesli planet dişli kutusu, tork konventörü ve kilitleme kavramasına sahip ilk otomatik şanzımanı icat etti. Ama hiçbir zaman üretime girmedi. 1920'lerde Amerikan otomobil şirketleri yakında yılda 6 milyon otomobil satacaklarını umuyorlardı, ancak 1955'e kadar bu gerçekleşmedi. Çok sayıda şirket ortadan kayboldu. 1922 ile 1925 yılları arasında ABD'li binek otomobil üreticilerinin sayısı 175'ten 70'e düştü. Yeni piroksilin bazlı boyalar, 8 silindirli motorlar, 4 tekerlekli fren ve balon lastikler 1925'in en büyük trendleriydi. Austin 7, Lancia Lambda, Bugatti Type 35, Hanomag PS, Ford Model A ve Cadillac V16 bu dönem araçlarına bazı örneklerdir. 1930'lara gelindiğinde günümüz otomobillerinde kullanılan mekanik teknolojinin çoğu icat edilmişti. Ancak bazı fikirler daha sonra yeniden icat edildi ve başkalarına atfedildi. Örneğin önden çekiş 1934 yılında Traction Avant'ın piyasaya sürülmesiyle André Citroën tarafından yeniden tanıtıldı. Ancak önden çekişli arabalar birkaç yıl içinde Elvis ve Cord tarafından üretilen yol arabalarında ve Miller tarafından üretilen yarış arabalarında yapıldı. 1930'da kısmen büyük buhranın etkileri sayesinde endüstri konsolide olup olgunlaştıkça otomobil üreticilerinin sayısı keskin bir şekilde azaldı. Bu dönemin otomobil örnekleri ise Elvis Speed 20, Ford V8 Model B, Tatra 77, Bugatti Type 57, Citroën Traction Avant, MG-T serisi, Volkswagen Beetle, Rolls-Royce Phantom 3 gibi otomobillerdi. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana otomobil tasarımındaki önemli bir değişiklik, yürüyen aksamların ortadan kaldırıldığı ve çamurlukların gövdeye dahil edildiği Duba stilinin popüler hale gelmesiydi. Bu tarzın ilk temsilcileri arasında Sovyet Gaz M20 Pobeda, İngiliz Standard Vanguard, ABD'li Studebaker Champion ve Kaiser'le Çek Tatra T600 Tatraplan ve İtalyan Kisitalia 220 spor otomobil yer alıyor. Otomobil tasarımı ve üretimi General Motors'un Oldsmobile ve Cadillac markalarının yüksek sıkıştırmalı V8 motorlarının ve modern gövdelerinin tanıtıldığı 1949 yılında nihayet askeri yönelimden ve savaşın gölgesinden çıktı. Hudson, 1948 Commodore'la yolcu bölmesini şasinin çevresine yerleştiren step-down tasarımını sundu. Bu, savaş sonrası üretilen
ilk yeni tasarım otomobillerden biriydi ve trend belirleyen slab size stiline sahipti. İtalya'da Enzo Ferrari 250 serisine başlarken Lancia'da devrim yaratan V6 motorlu Aurelia'yı tanıtıyordu. 1950'ler boyunca motor gücü ve araç hızları arttı. Tasarımlar daha entegre ve sanatsal hale geldi ve otomobiller uluslararası olarak pazarlandı. Alec Issigonis'in Mini'si ve Fiat'ın küçük arabası Fiat 500 Avrupa'da tanıtılırken benzer araba sınıfı Japonya'da popüler hale geldi. Volkswagen Beetle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra üretimine devam etti ve ABD'de dahil olmak üzere diğer ülkelere ihraç edilmeye başlandı. Aynı zamanda Nash, ABD'de üretilen ilk başarılı modern kompakt otomobil olan Nash Ramper'ı piyasaya sürerken, 3 büyük yerli otomobil üreticisi tarafından üretilen standart modeller daha da büyüdü, artan miktarda krom süslemeler ve Cadillac Eldorado, programda örneklendiği gibi lüksü ön plana çıkardı. Avrupa'daki pazarlar, yeni küçük boyutlu otomobillerin yanı sıra Ferrari Amerika gibi pahalı GT yani Grand Touring'larla genişledi. ABD'li 3 büyük otomobil üreticisinin ithal otomobillerin rekabetiyle karşılaşmaya başlaması, Avrupalı üreticilerin ileri teknolojiyi benimsemesi ve Japonya'nın otomobil üreten bir ülke olarak ortaya çıkmasıyla 1960'larda pazar değişti. Japon şirketleri 1960'ların ortalarında Toyota Corolla, Toyota Corona, Nissan Sunny ve Nissan Bluebird gibi Japonya'da daha popüler olan bazı otomobillerini uluslararası alanda ihraç etmeye başladı. American Motors'un kompakt boyutlu Rambler modellerinin başarısı, GM ve Ford'u 1960 yılında kendi küçülmüş arabalarını tanıtmaya teşvik etti. 1964 yılında Ford Mustang, yeni bir pazar segmenti olan midilli arabasını geliştirdi. Mustang'le rekabet edebilecek yeni modeller arasında Chevrolet Camaro, AMC Javelin ve Plymouth Barracuda vardı. British Motor Corporation gibi birleşmiş grupların pazarı konsolide etmesiyle ABD ve Birleşik Krallık'taki tutsak ithalat ve rozet mühendisliği arttı. Konsolidasyon eğilimi Maserati, Ferrari ve Lancia gibi niş üreticilerin daha büyük şirketler tarafından satın alındığı İtalya'ya ulaştı. 10 yılın sonunda otomobil markalarının sayısı büyük ölçüde artmıştı. Teknolojik gelişmeler arasında bağımsız süspansiyonların yaygın kullanımı, yakıt enjeksiyonunun daha geniş çapta uygulanması ve otomotiv tasarımında güvenliğe giderek daha fazla odaklanılması yer alıyordu. 1960'lardaki yenilikler arasında NSU'nun Wankel motoru, gaz türbini ve turbo şarj yer alıyordu. 1970'ler otomobil üreticileri ve alıcıları için çalkantılı yıllardı. 1973 petrol krizi, daha sıkı otomobil emisyon kontrolü ve güvenlik gereklilikleri, Japon ve Avrupalı otomobil üreticilerinin artan ihracatı, enflasyondaki büyüme ve birçok ülkedeki durgun ekonomik koşullar gibi önemli olaylar sektörü yeniden şekillendirdi. Daha küçük boyutlu otomobillerin popülaritesi arttı. ABD'de AMC Gremlin'in piyasaya sürülmesiyle subkompakt segmenti oluşmuş, bunu Chevrolet Vega ve Ford Pinto takip etmişti. Station wagon gövde tasarımı popüler olmuş ve ticari olmayan 4 çeker arazi araçlarının satışları artmıştı. 20. yüzyılın sonlarına doğru ABD'nin 3 büyükleri yani GM, Ford ve Chrysler lider konumlarını kısmen kaybetti. Japonya bir süreliğine otomobil üretiminde lider oldu ve otomobiller Yeni Asya, Doğu Avrupa ve diğer ülkelerde seri olarak üretilmeye başlandı. Savaş sonrası dönemin otomobil örnekleri arasında Citroen DS, Mini, Volkswagen Brezilya, Jaguar E-Type, Porsche 911, Ford Mustang, Fiat 124, Subaru BIN, Nissan S30 ve Lada Niva yer alıyor. Bu noktadan sonra artık otomobiller için modern çağ dönemi başladı. Modern çağ normalde içinde bulunulan yıldan önceki 40 yıl olarak tanımlanır. Fakat videoyu 1970'lerden modern çağa bağlayıp sonlandırmak istiyorum. Çünkü bu aşamadan sonraki gelişimler pek çoğumuzun malumu ve detaylarına girmek ayrı bir videoyu gerektiriyor. Buharın gücüyle hareket eden ilk araçlardan Carl Benz'in 1886'da yarattığı motorlu taşıtın mucizesine kadar uzanan yolculuğumuzda böylece modern döneme ulaştık. Günümüz otomobilleri sadece taşımacılık araçları olmanın çok ötesine geçmiş durumdalar. Artık onlar teknolojinin, sürdürülebilirliğin ve tasarımın birleştiği hareket halindeki sanat eserleri. Modern otomobil dönemi, yenilikçilik ve evrimin altın çağını temsil ediyor. Elektrikli araçların yükselişi, otonom sürüş teknolojileri, akıllı güvenlik sistemleri ve bağlantılı araçlar bugünün otomobil dünyasını tanımlayan unsurlar arasında.
Bu dönem insanlığın çevreye olan etkisini azaltma çabasıyla da öne çıkıyor. Elektrikli araçlar ve hidrojen yakıt hücreli araçlar gibi sıfır emisyonlu çözümler geleceğin taşımacılık biçimini şekillendiriyor. Tasarım ve teknolojinin sınırlarını zorlayan modern otomobiller kullanıcı deneyimini merkeze alıyor. Artırılmış gerçeklik gösterge panelleri, sesle kontrol edilen arayüzler ve kişiselleştirilmiş sürüş asistanları araç içi deneyimini tamamen yeniden tanımlıyor. Bu araçlar sadece bizi bir yerden bir yere götüren makineler değil, aynı zamanda konfor, güvenlik ve verimlilik sunan, bizi çevreleyen dünya ile etkileşime girmemizi sağlayan yaşam alanları. Bu serüvenin sonunda otomobilin geçmişinden bugüne nasıl bir evrim geçirdiğini görmek, teknolojinin ve insan zekasının neler başarabileceğinin canlı bir kanıtıdır. Gelecek belki de hayal bile edemeyeceğimiz yeniliklere gebe ve biz bu yeniliklerin yaratılmasında ve yaşanmasında merkezi bir rol oynayacağız. Otomobillerin tarihine baktığımızda aslında insanlığın kendi potansiyelini nasıl şekillendirdiğine dair bir öykü görüyoruz. Ve bu öykü hala yazılmaya devam ediyor. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ihmal etmeyin lütfen. Ben Shock Voice. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.